Biliyor musun, hani bir mahkemeye falan girdiğinde her şeyin çok somut olmasını beklersin ya, yani ortada bir iddia vardır, masaya böyle fiziksel kanıtlar konur, ne bileyim parmak izleri incelenir falan. Aynen, tanıklar dinlenir, jüri o somut kanıtlara bakar ve evet gerçek bu der. İşin doğası bu sonuçta. Kesinlikle. Yani her şey kategorize edilebilir, gözle görülebilir ve insan zihni için son derece rahattır bu durum. Zihnimiz bu ikili sistemi, siyah ve beyazı çok seviyor aslında. Doğru ya da yanlış, kanıtlanmış ya da kanıtlanmamış. Hani hukukun ve bilimin temeli tam olarak budur zaten. Ama işte insanlık tarihinin o en büyük, en eski mahkeme salonuna, yani Tanrı'nın varlığı davasına adım attığında o masadaki fiziksel kanıtlar birden sise dönüşüyor, o rahatlatıcı siyah ve beyaz bitiyor. Evet, yerine binlerce yıllık devasa entelektüel bir labirent geliyor. Ah, tam da o labirent. İşte bugün dinleyicimizle birlikte çıktığımız bu derinlemesine incelemede o sisin içine dalıyoruz. Teizm ve ateizm arasındaki bu sarsılmaz gerilimi, o devasa felsefi pimpon maçını masaya yatırıyoruz. Çok da iddialı bir maç bu arada. Hem de nasıl? Ama şunu hemen söyleyeyim, amacımız asla taraf tutmak veya bir inancı yargılamak falan değil. Bizim misyonumuz bu tarihi davanın jürisi olan senin için masadaki o karmaşık felsefi hamleleri tamamen görünür kılmak. Sadece rehberlik ediyoruz yani. Harika bir özet oldu. Yalnız bu diyalektiği incelemeye başlarken kavramların altını en baştan çok net çizmemiz gerekiyor bence. Çünkü felsefede kelimeler günlük dildeki o hissi anlamlarından sıyrılırlar. Nasıl yani? Biraz açsana bunu. Şöyle düşün, biz genellikle teizm ve ateizmi psikolojik birer inanç durumu, hani bir aidiyet veya kişisel bir hissiyat olarak algılıyoruz ya. Evet, toplumda genelde öyle bakılır. Halbuki felsefi düzlemde bunlar doğru ya da yanlış olabilen birer önermedir. Yani ortaya atılan net ontolojik iddialardır. Ha, o zaman şu ateizm kelimesindeki a ekinin pasif bir durumu ifade etmediğini söyleyebiliriz, değil mi? Yani ateist, masada sadece "ya ben inanmıyorum, içimde böyle bir manevi his yok" diyen biri değil aslında. Kesinlikle değil. Bizzat bir tez öne sürüyor. Teizm, Tanrı vardır önermesini kurarken, ateizm de pasif bir inançsızlık değil, bizzat Tanrı var değildir önermesini savunan aktif, rasyonel ve felsefi bir reddediştir. Vay canına! Yani ateist de teist gibi varlık bilimsel bir iddiada bulunuyor ve günün sonunda bunu kanıtlamakla yükümlü. Baştaki mahkeme analojisine tam oturuyor bu. Aynen öyle. İki taraf da ellerindeki mantıksal argümanlarla jüriyi, yani insan aklını ikna etmeye çalışan iki zıt avukat gibi. İyi de peki ya agnostisizm nerede duruyor bu durumda? Onlar salonun neresinde? Seyirci koltuğunda falan mı? Yok hayır, aslında agnostisizm o jürinin ta kendisi bence. Agnostik iki avukatı da sonuna kadar dinler, masadaki rasyonel argümanları tartar ve Gary Gutting'in o harika tanımıyla şey üretir, argüman yokluğundan argüman üretir. Çok iyiymiş o laf. Yani jüri diyor ki burada iki tarafı da mutlak olarak haklı ya da haksız çıkaracak yeterli bir kanıt yok. Ben karar veremiyorum. Tam olarak bu. Epistemolojik bir temelsizlik görüyor ve yargıya varmayı reddediyor. Bilginin sınırlarını kabul ediyor yani. O halde biz de jürinin karşısına çıkan ilk büyük savunmalara bir bakalım. Çünkü bir düşüncenin nasıl yıkıldığını anlamak için önce o görkemli kalenin nasıl inşa edildiğine bakmalıyız. Antik Yunan'a falan gittiğimizde çok acayip bir durum var. Evet, o dönemde gökyüzüne bakıp burada bir düzen var demek sadece içsel bir huşu değildi. Değildi tabii. Kelimenin tam anlamıyla matematiksel bir çıkarımdı. Platon ve Aristoteles'in evrene bakışında o muazzam teleoloji, yani amaçlılık fikri vardı. Aynen. Evrendeki her bir zerrenin, her bir hareketin bir amaca, nihai bir düzene doğru aktığı düşüncesi bu. Ama aklı kullanarak ilahi olana ulaşma çabasının o en kristalize halini görmek için biraz ileri 11. yüzyıla gitmemiz gerekiyor. Hah, Canterbury Anselmus'un sahneye çıktığı yer. Ta kendisi. Anselmus, dış dünyaya, yıldızlara veya doğaya bakmaya bile gerek duymadan, sadece kapalı kapılar ardında kendi zihninin içinde meşhur ontolojik kanıtını inşa ediyor. Saf düşünceyle yani. Evet, tamamen a priori, yani deney öncesi bir mantık yürütme bu. O meşhur tanımı hatırlıyorum kaynaklardan. Diyor ki, Tanrı
kendisinden daha büyüğü veya yücesi düşünülemeyen şeydir. Argüman o kadar zekice kurgulanmış ki sırf bu tanımın içinden bir varoluş zorunluluğu çıkarıyor adam. Nasıl yapıyor bunu sence? O geçiş çok kritiktir çünkü. Şöyle ki, eğer bu en yüce varlık sadece benim zihnimde bir hayal olsaydı, o zaman hem zihnimde hayal edebildiğim hem de gerçekte fiziksel olarak var olan başka bir varlık ondan daha yüce olurdu. Hah, evet. Ama tanım gereği Tanrı'dan daha yücesi düşünülemez zaten. Aynen öyle. Öyleyse mantıksal olarak gerçekte de var olmak zorundadır diyor. Yani kaçış yok gibi kurgulamış. Mantıksal bir kilitlenme bu resmen. Kendi zihninizdeki kusursuzluk tanımı sizi fiziksel bir gerçekliği kabul etmeye mecbur bırakıyor. Dur bir dakika ama orada araya gireyim çünkü bu bana çok büyük bir zihinsel sıçrama gibi geliyor. Neden öyle geldi? Ya şimdi ben şu an oturduğum yerde böyle kusursuz, muazzam, ondan daha güzeli ve lüksü düşünülemeyecek milyarlarca dolarlık özel bir tatil adası hayal etsem, Anselmus'un mantığına göre sırf bu adayı zihnimde en mükemmel haliyle kurguladım diye gidip okyanusun ortasında bu adayı gerçekten bulabileceğim anlamına gelmez ki. Kesinlikle gelmez. Yani zihnimdeki kusursuzluk fiziksel dünyada şıp diye bir ada yaratamaz sonuçta. Biliyor musun, Anselmus'un çağdaşı olan rahip Gavinilo da tam olarak bu senin yaptığın itirazı yapıyor. Tarihe geçen o meşhur parodi itirazı işte bu kusursuz ada örneğidir. Hadi ya. Bak o zaman doğru yoldayım. Peki Anselmus ne cevap veriyor? Anselmus'un kurduğu felsefi sistem bu adayı çok net bir şekilde argümanın dışında bırakır aslında. Çünkü mükemmel bir ada olumsal yani contingent bir şeydir. Olumsal derken? Yani var olması da yok olması da mümkün olan fiziksel bir nesnedir. Bir volkanik patlamayla falan yok olabilir mesela. Anselmus diyor ki benim bu ontolojik kanıtım adalar, sandalyeler veya evrenler için geçerli değil. Sadece Tanrı için geçerli diyor yani. Aynen, sadece mutlak zorunlu varlık için geçerlidir. Tanrı, var olmayı dışarıdan bir özellik olarak alan değil, özü bizzat varoluş olan yegane güçtür ona göre. Anladım. Yani mükemmel adayla mükemmel varlık aynı kategoride değerlendirilemez diyor. Yine de sadece zihnin içinde kalarak dış dünyadaki gerçekliği kanıtlama çabası, o a priori yöntem, birkaç yüzyıl sonra o büyük kalenin içinden bile bir tatminsizlik yaratmış gibi görünüyor. Evet, orada bir yöntem değişikliğine gidiliyor. Akinalı Thomas sahneye çıkıyor. Aynen Thomas sıkıp şey diyor, zihnimizin içine hapsolamayız, dışarı çıkıp evrendeki işleyişe, o dominoların devrilişine bakmalıyız. Ve a posteriori yani deney sonrası bir yöntemle o meşhur 5 yol argümanını kuruyor. Thomas'ın yöntemi çok daha ayakları yere basan bir yöntemdir zaten. Bizler sınırlı zihinlerimizle Tanrı'nın özünü doğrudan kavrayamayız der. Ancak onun evrendeki eserlerine, yani etkilerine bakarak o görünmez nedene ulaşabiliriz. Nedensellik üzerinden gidiyor yani. Tamamen öyle. Thomas'ın kozmolojik kanıtı tamamen nedensellik üzerine kurulu. Evrendeki her hareket bir önceki hareket ettirici tarafından başlatılmıştır. Ama bu zincir sonsuza kadar geriye gidemez. Neden gidemesin ki? Eğer sonsuz olsaydı, o ilk hareketi başlatan, o ilk dominoyu deviren hiçbir şey olmazdı da ondan. Bu bizi mantıksal olarak hareket etmeyen ilk hareket ettiriciye götürür. Çok mantıklı bir kurgu. Thomas sadece hareketle de sınırlı kalmıyor gerçi. Onun o derecelenme argümanı da çok ilgimi çekti okurken. Evet, o da 5 yoldan biridir. Dünyadaki şeylere bakıp hani bu iyi, bu daha iyi veya bu sıcak, bu daha sıcak diyebiliyoruz ya. Thomas diyor ki eğer bir şeyin daha iyi veya daha sıcak olduğunu yargılayabiliyorsak, referans aldığımız mutlak en üst bir standart, bir maksimum nokta olmak zorundadır ve o da Tanrı'dır. İşte o mutlak standart argümanı Thomas'ın telojik yani amaçlılık yaklaşımıyla birleştiğinde masada devasa bir sistem oluşturuyor. Hatta kaynaklarımız bu inşanın sadece Batı felsefesinde kalmadığını da söylüyor. İslam felsefesinde de karşılığı var değil mi? Aynen. İbn Rüşd'ün inayet deliliyle büyük bir paralellik gösteriyor. İbn Rüşd, evrenin ve doğanın insan yaşamını, düşüncesini ve varoluşunu destekleyecek şekilde böyle kusursuz uyumlanmasını sıradan bir varoluşsal tesadüf olarak görmez. Yani bu evrensel uyum, bilinçli bir inayet, bir bakım ve tasarımın sonucudur diyor. Orta Çağ boyunca teizm gerçekten de şüpheye yer bırakmayan,
Matematiksel bir teorem, sarsılmaz bir kale olarak inşa edilmiş. Kesinlikle. Ama işte o kalenin duvarlarında aydınlanma dönemiyle birlikte çatlaklar oluşmaya başlıyor. Hem de ne çatlak. Şimdi şöyle düşün. Eğer Thomas'ın bütün o ilk neden dominoları, bütün o kozmolojik inşası, neden-sonuç ilişkisinin evrensel ve kırılmaz bir yasa olduğu fikrine dayanıyorsa, ya bu yasa aslında yoksa? Evet, ya o dominoların birbirini zorunlu bir şekilde devirdiğine dair inancımız sadece büyük bir yanılsamaysa, işte bu soru aklın yüzyıllardır oturduğu o güvenli tahtı yerle bir eden epistemolojik bir deprem yaratıyor. David Hume faktörü devreye giriyor burada. Ta kendisi. Hume sahneye çıkar ve insanın bilgi edinme yöntemini kökünden sarsar. Hume'a göre biz evrene baktığımızda nedensellik adını verdiğimiz o kutsal yasayı aslında hiç görmeyiz. Nasıl görmeyiz ya? Ateşe elimi soksam yanar, gayet de nedensellik bu. Hume diyor ki, biz sadece ard arda gelen olaylar görürüz. Ateş yanar, ardından su kaynar. Biz bunu defalarca tecrübe ettiğimiz için zihnimiz bu iki olayı birbirine bağlama alışkanlığı geliştirir. Sadece bir alışkanlık bu. Vay arkadaş. Yani nedensellik evrenin dokusuna işlenmiş zorunlu bir kural değil, sadece insan zihninin pratik bir alışkanlığı mı diyor? Aynen öyle diyor. Evrenin küçük bir köşesindeki o sonlu ve kısıtlı tecrübelerimizden yola çıkarak nedensellik alışkanlığımızı bütün bir evrenin başlangıcına yansıtamayız. Evrenin kendisinin bir nedene ihtiyacı olduğunu öyle kolayca iddia edemeyiz yani. O zaman Thomas'ın nedensellik zinciri koptuğu an o koca kozmolojik argüman da havada kalmış oluyor. Hume gerçi pratik hayatında din karşıtı bir kuşkuculuk sergiliyor ama felsefi olarak agnostik bir düzlemde kalıyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet, çünkü nedensizliği de mutlak olarak kanıtlayamayız ki. O yüzden tam bir agnostik noktada durur felsefi olarak. Peki ya zihnin içindeki o ilk argümana, Anselmus'un ontolojik kanıtına ne oluyor bu dönemde? Hani okyanusun ortasındaki kusursuz ada argümanı Gaunilo'nun elinden kurtulmuştu ama Immanuel Kant'ın elindeki o dev balyozdan kurtulamıyor sanırım. Kurtulması imkansız. Kant felsefe tarihine o meşhur, sarsıcı cümleyi kazıyor. Varlık bir yüklem, bir predikat olamaz. Ne demek bu tam olarak? Kant'ın felsefi dehası bu cümlenin neresinde gizli? Şöyle ki, Anselmus Tale en mükemmeldir, var olmak mükemmelliğe aykırıdır, o halde Tanrı vardır derken, varoluşu tıpkı renk gibi, güç gibi, bilgelik gibi Tanrı'ya eklenen bir özellik, yani bir yüklem olarak görüyordu. Ha, değil mi? Kant bunun mantıksal bir yanılsama olduğunu harika bir örnekle kanıtlıyor. Meşhur 100 dolar örneği. Sizin zihninizdeki 100 dolar kavramıyla benim elimde tuttuğum gerçek 100 doların kavramsal içeriği milimetresine kadar aynıdır diyor Kant. Ha, anladım. Gerçek hayatta var olmak o 100 dolarlık banknota yeni bir kavramsal özellik, fazladan bir renk veya değer falan katmıyor, sadece onun fiziksel dünyadaki konumunu belirtiyor. Çok doğru. O halde siz Tanrı'yı kelimelerle dünyanın en kusursuz, en muazzam varlığı olarak sayfalarca tanımlayabilirsiniz. Ama o tanımın sonuna ve o vardır eklediğimde bu o tanıma yeni bir özellik katmıyor. Kavramı tanımlanak o kavramı alıp gerçekliğe fırlatıp atmıyor yani. Kesinlikle teorik aklın sınırları işte tam da burada bitiyor Kant'a göre. Teorik aklın deneyim dünyasının ötesine geçme kapasitesi yoktur diyerek doğa teolojisini resmen yıkıyor. Ama tamamen de silip atmıyor Tanrı fikrini Kant, değil mi? Ahlak meselesi giriyor işin içine. Evet, aklı teorik ve pratik olarak ikiye ayırır. Teorik akılla Tanrı'yı bir nesne gibi kanıtlayamayız der, ancak pratik aklın yani ahlak alanının işleyebilmesi için Tanrı'nın zorunlu bir kabul, bir postülat olarak varsayılması gerektiğini savunur. Erdem ile mutluluğun birleştiği adil bir evren düzeni için buna ihtiyacımız var diyor yani. Tanrı laboratuvarda ispatlanamaz ama ahlaklı bir yaşamın zemininde durmak zorundadır. Aynen öyle. Fakat bu hamle felsefe tarihinde çok diyalektik bir kırılmaya sebep oluyor. Hem de nasıl bir kırılma. Kant, Tanrı ahlak için insana razımdır dedikten sonra 19. yüzyıl düşünürleri gelip bu fikri alıyorlar ve tamamen ters yüz ediyorlar resmen. O yüzyıl zaten felsefenin tamamen yön değiştirdiği bir dönem. Şunu soruyorlar, eğer Tanrı bize sadece erdem, teselli ve ahlak için lazımsa,
Ya onu sırf o ihtiyaçlarımızı karşılamak için tamamen biz icat ettiysek. Düşünsene, teleskop artık gökyüzüne falan değil, doğrudan insanın içine, psikolojiye, topluma dönüyor. Biz buna antropolojik dönüş diyoruz. Ludwig Feuerbach meşhur insan dini yapar, din insanı yapmaz cümlesiyle o projeksiyon yani yansıtma teorisini ortaya atıyor. Yansıtma derken içimizdekini dışarı mı yansıtıyoruz? Aynen öyle. Feuerbach'a göre insan kendi içinde var olan ama sınırlı olan sevgiyi, adaleti, bilgiyi ve gücü alıyor, bunları zihninde sonsuzlaştırıyor ve gökyüzünde kusursuz bir ayna yaratıyor. O aynadaki görüntüye de Tanrı diyor. Vay bey. Yani teoloji aslında kılık değiştirmiş antropolojidir diyor adam. Tanrı hakkında konuşurken aslında insanın kendi ulaşamadığı o ideal potansiyeli hakkında konuşuyoruz. Kesinlikle. Karl Marx ise Feuerbach'ın bu psikolojik teşhisini alıyor ve ekonominin, fabrikaların, o acımasız toplumsal eşitsizliğin tam ortasına fırlatıyor. Hah, o çok duyduğumuz din halkın afyonudur. Sözü buradan geliyor demek ki. Çoğu insan bunu basit bir hakaret sanıyor ama çok derin bir sosyoekonomik analizin sonucu aslında bu. Marx teizme mantıksal bir hata olarak bakmaz ki zaten. Onu kitleleri uyuşturan bir ideoloji olarak görür. Derdi Tanrı'nın varlığını çürütmek falan değildir. O bunu çoktan aşılmış felsefi bir detay olarak kabul eder. İşleve odaklanıyor yani. Aynen. Kapitalist sömürü düzeninde ezilen, yabancılaşan ve korkunç acılar çeken işçi sınıfı, bu dünyadaki adaletsizliğe nasıl katlanır? Ancak ahiretteki sonsuz mutluluk vaadiyle. Anladım. Din, dünyadaki o gerçek sefaleti ve acıyı katlanılabilir kılan, devrimci öfkeyi bastırıp itaat üreten bir ağrı kesici işlevi görüyor Marx'a göre. Aynen. Marx'ın ateizmi bir felsefi itirazdan ziyade insanı köleleştiren bu düzene karşı pratik bir başkaldırıdır aslında. Ve 19. yüzyılın o devasa yıkım üçgeni Friedrich Nietzsche ile tamamlanıyor. Nietzsche çıkıp Tanrı öldü derken aslında gökyüzünde biyolojik bir varlığın falan ölümünden bahsetmiyor herhalde, değil mi? Yok canım, o tamamen metaforik. Avrupa'nın kültürel temelinin, ortak anlam çerçevesinin çöküşünü ilan ediyor orada. Nietzsche, dini zayıf ve korkak kitlelerin güçlü ve yaratıcı bireylere karşı kurduğu bir köle ahlakı olarak konumlandırıyor. Farkında mısın? 19. yüzyıl felsefesi ontolojik kanıtları falan tamamen unuttu gitti. Sadece insan neden inanmaya muhtaçtır sorusunu parçalıyorlar masada. Evet, ama 20. yüzyıla geçtiğimizde işler daha da ilginçleşiyor. Felsefe bu kez çok daha temel bir araca, bizzat kullandığımız dilin kendisine dönüp bakıyor. Viyana çevresi ve mantıksal pozitivizm sahneye çıkıyor. O dil meselesi çok sarsıcı. Gerçekten. A.J. Ayer'in geliştirdiği o doğrulama ilkesi tartışmanın boyutunu tamamen değiştiriyor resmen. Bu ilkeye göre bir önermenin anlamlı olabilmesi için ya matematiğin kendi iç tutarlılığı gibi analitik olması gerekiyor ya da beş duyumuzla test edilebilir, ampirik olarak doğrulanabilir veya yanlışlanabilir olması gerekiyor. İşte Ayer tam da bu yüzden masaya oturup diyor ki, Tanrı vardır cümlesini mikroskop altına koyamam, teleskopla göremem, asiti atıp tepkimesini ölçemem. O halde bu cümle yanlış bile değildir diyor. Yanlış olamayacak kadar anlamsızdır. Aynen öyle. Ayer için bu önerme tamamen kognitif, yani bilişsel içerikten yoksundur. Gılgıl golgul demek gibi tamamen anlamsız bir ses dizisidir. Sadece bir duygu dışa vurumudur. Dur bir dakika, orada araya gireyim. Eğer durum buysa, Ayer'in kılıcı iki tarafı da kesiyor o zaman. Yani eğer Tanrı vardır önermesi kelime anlamıyla hiçbir şey ifade etmiyorsa, ateistlerin büyük bir tutkuyla savunduğu Tanrı yoktur önermesi de tamamen anlamsız olmuyor mu? Ateistler masada olmayan bir kelimeyle gölge boksu mu yapıyorlar o zaman? Ha, pozitivizmin o acımasız mantığı tam olarak buraya varıyor işte. Mantıksal pozitivist, ateizmi de aynı derecede anlamsız ve gereksiz bulur. Ortada üzerine tartışılacak, yanlışlanacak bir kavram bile yoktur ki onlara göre. Yok artık. Bu çok radikal bir kopuş. Bu dilsel kopuşun pratik hayata yansımasını en güzel Bertrand Russell'ın meşhur çaydanlık analojisinde görürüz aslında. Evet, uzaydaki çaydanlık. Russell teorik olarak bir agnostiktir.
Güneş yörüngesinde dönen, insan gözüyle görülmeyecek kadar küçük porselen bir çaydanlık olmadığını kesin olarak ispatlayamayacağını söyler. Tıpkı Zeus'un veya diğer ilahi konseptlerin yokluğunu ispatlayamayacağı gibi. Mantıklı. Ancak sırf yokluğu ispatlanamıyor diye bu ihtimallere eşit değer vermez. Pratik hayatını tamamen bir ateist gibi kurgular. Bilinemez ama inanılması da gereksizdir der. Yani düşünsene, eğer kelimeler anlamsızlaştıysa, bütün o ontolojik domino taşları devrildiyse ve insan o koskoca kozmik boşlukta tek başına kaldıysa, bu korkunç bir yalnızlık demek aslında. İnsan bu devasa anlamsızlıkta nasıl yaşayacak, ne yapacak? İşte Jean-Paul Sartre'ın varoluşçuluğu tam da bu boşlukta yankılanıyor. Varoluş özden önce gelir ilkesiyle bir çıkış yolu sunuyor Sartre. Varoluşun özden önce gelmesi. Bu kağıt kesici örneğiyle anlatılıyordu sanırım. Nasıldı o? Evet, Sartre'ın klasik örneğidir o. Bir kağıt kesicisini ele alalım der, zanaatkar onu üretmeden önce zihninde onun ne işe yarayacağını, planını yani özünü belirlemiştir. Nesneler için öz varoluştan önce gelir. Anladım. Yani bir amacı vardır baştan. Kesinlikle. Eğer insanı yaratan bir tanrı olsaydı, bizim de o kağıt kesici gibi önceden belirlenmiş bir planımız, doğamız, bir kaderimiz olurdu. Sartre'ın Tanrı'nın yokluğuyla beraber bu ilahi planın da yok olduğunu söyler. O zaman biz dünyaya sadece fırlatılmış varlıklarız. Önce var oluyoruz, sahnede bomboş bir tuvay olarak beliriyoruz, sonra kendi kararlarımızla, attığımız her adımla kendi özümüzü bizzat yaratıyoruz. Çok radikal bir özgürlük bu. Hem de o kadar radikal bir özgürlüktür ki, insan artık kendi kaderinin, ahlakının ve dünyasının tek hakimidir. Kaçacak, bahaneler üretecek veya suçlayacak hiçbir üst merci kalmamıştır. Ama herkese bu varoluşsal boşlukta ateizme sarılmıyor kaynaklara göre. Søren Kierkegaard falan tamamen zıt bir yol izliyor mesela. Aynen öyle. Kierkegaard için hakikat laboratuvarda veya nesnel akılda aranamaz. Hakikat bizzat insan öznelliğinin içindedir. Nesnel aklın bittiği, o şüphenin insanı boğduğu uçurumun kenarında rasyonel hiçbir güvence olmadan yapılan o sıçrama, yani iman sıçraması. Leap of Faith olayı. Evet, leap of faith. İnsanı o anlamsızlıktan kurtaran yegane eylem budur der. İyi de bak, dil felsefesi kelimeleri parçalıyor. Varoluşçular kendi özümüzü yarattığımızı iddia ediyor. Kierkegaard o akıl dışı sıçramadan bahsediyor. Bütün bunlar çok yüksek felsefi laflar ama dışarıda gerçek bir dünya ve o dünyada akıl almaz bir acı var. Antik Yunan agorasından tut da günümüze kadar bu felsefi davanın en kanlı, jüriyi en çok etkileyen o somut savaş alanı hiç değişmiyor aslında. Kötülük problemi. Kesinlikle haklısın. Tüm o soyut kavramların en acımasız şekilde test edildiği yer orasıdır çünkü. Özellikle modern felsefede William Rowe'un ortaya koyduğu kanıtsal kötülük problemi bu tartışmanın rengini iyice değiştirmiştir. Kanıtsal derken neyi kastediyoruz tam olarak? Eskiden nasıldı ki? Eskiden ateistler dünyada kötülük var, o halde mutlak iyi ve mutlak güçlü bir tanrı mantıken var olamaz gibi kesin bir çelişki ararlardı mantıksal kötülük problemi üzerinden. Rowe ise meseleye bir kanıt ve olasılık çerçevesine oturtuyor. Ha, şu ormandaki geyik örneği değil mi? Ya Rowe'un verdiği o örnek o kadar vurucu ki. Diyor ki, ormanda çıkan bir yangında köşeye sıkışan, günlerce acı çektikten sonra yapayalnız ölen bir geyik düşünün. Bu acı, insanlığın özgür iradesiyle yaptığı bir kötülük falan değil. Değil tabii, doğanın kendi içindeki bir acı. İçinde hiçbir ahlaki ders, karakter gelişimi veya yüce bir amaç barındırmıyor gibi görünen saf, gereksiz ve anlamsız bir acı bu. İşte argümanın temeli tam olarak o gereksizlik kavramı üzerinden yükseliyor. Rowe soruyor, dünyada hiçbir daha büyük iyiliğe hizmet etmeyen, tamamen aşırı ve anlamsız onca acı varken, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve mutlak sevgi dolu bir Tanrı'nın var olma ihtimali ne kadardır? Olasılık üzerinden vuruyor yani. Evet, bu saf acı gerçeği, böyle bir Tanrı'nın var olma olasılığını istatistiksel ve rasyonel olarak çok düşürmez mi diye soruyor. Kanıtlar üzerinden olasılık tartışması yapmak harbiden çok güçlü bir hamle. Ama teizm cephesi de boş durmamış tabii. Bu devasa saldırıya karşı binlerce yıl içinde çok katmanlı felsefi kalkanlar üretmişler.
Jürinin karşısına çıkan teizm avukatları eli boş dönmüyor masaya. Felsefe tarihinin en karmaşık inşalarından biridir sonuçta. Aziz Augustinus mesela, kötülüğün başlı başına bir varlığı olmadığını savunarak başlar. Nasıl yani? Kötülük yok mu diyor. Yok demiyor, varlık statüsü farklı diyor. Tıpkı karanlığın ışığın eksikliği olması gibi, kötülük de iyiliğin eksikliğidir. Yani privatio bone'dir der. Ve bunun tamamen insanın iradesini yanlış kullanmasından kaynaklandığını söyler. Leibniz'in savunması da çok meşhurdur bu konuda. Tanrı'nın sınırsız ihtimaller arasından mümkün dünyaların en iyisini yarattığını söylüyor adam. Bizim izole bir kötülük olarak gördüğümüz o acının, evrensel harmoni denen o devasa yapbozun zorunlu bir parçası olduğunu savunuyor. Modern dönemde de Alvin Plantinga devreye giriyor. Özgür iradenin değerinin, dünyadaki kötülük riskini göze alacak kadar büyük olduğunu kanıtlayarak teizmin mantıksal savunmasını inanılmaz ölçüde güçlendiriyor. Bu tartışma hiç bitmeyen, çok dinamik bir süreç anlayacağın. Gerçekten öyle. Entelektüel olarak inanılmaz yoğun bir yolculuktu bu. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, Anselmus'un tamamen zihnin içinde kurduğu o mükemmel varlık tanımından, Thomas'ın evrendeki nedensellik dominolarına, Hume'un o dominoları deviren şüphesinden, Kant'ın kavramları parçalamasına, 19. yüzyılın toplumsal isyanlarını ve 20. yüzyılın o dilsel anlamsızlığını da unutmayalım. aynen öyle, Viyana çevresinin dille oynamasına, Sartre'ın varoluşsal özgürlüğüne kadar her şeyi masaya yatırdık dinleyicimizle beraber. Ve şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Teizm ve ateizm, insan aklının kendini bilme ve sınırlarını test etme çabasında birbirini sürekli bileyen, rehaveti önleyen muazzam iki diyalektik güç aslında. Kesinlikle. Tüm bu konuştuklarımızın üzerine tarihi felsefi hamlelerin ötesinde yepyeni bir eşikte olduğumuzu da düşünmeden edemiyorum açıkçası. Yepyeni bir eşik mi? Nasıl yani? Yani binlerce yıl boyunca şu soruyu sorduk biz. İnsan mı Tanrı'nın suretinde yaratıldı, yoksa Tanrı mı insanın zihnindeki potansiyelin bir sureti? Evet, bugünkü konumuzun özü buydu zaten. Fakat bugün masada sadece biz yokuz. İnsanlık olarak kodlardan ve silikondan yepyeni bir bilinç, yapay zeka yaratıyoruz şu an. Bizzat o yaratıcı koltuğuna oturduk resmen. İnanılmaz bir yere bağladın şu an. O zaman asıl soru şu oluyor galiba. Kendi ellerimizle yarattığımız bu yeni zihinler, kendi veri tabanlarına ve algoritmalarına dönüp baktıklarında felsefi olarak ne üretecekler? Tam da bunu kastediyorum. Acaba Thomas'ın kozmolojik kanıtını alıp, beni yaratan bir insan kodlayıcı var, o halde evreni de yaratan bir baş kodlayıcı olmak zorunda diyerek, kendi a posteriori teizmlerini mi yaratacaklar sence? Ya da E.J. Ayer gibi tam bir mantıkçı pozitivist kesilip insanlığın binlerce yıllık inanç tarihini taradıktan sonra sizin bu tanrı konseptiniz ampirik olarak doğrulanamaz, bana verdiğiniz bu veriler kognitif olarak tamamen anlamsız mı diyecekler. Belki de o binlerce yıllık felsefi jürinin yeni üyeleri artık onlar olacak. Ne dersin? Vallahi tüylerim diken diken oldu. Kendi yarattığımız zekanın bu asırlık davadaki kararı ne olacağı cidden üzerine düşünmeye değer. Bu felsefi yolculukta bize eşlik ettiğin, aklın o zorlayıcı sınırlarını bizimle birlikte test ettiğin için sana teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.